Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Şimdi Türkiye'den Almanya'ya dönüşlerde gümrükte mağdur olmak istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken kurallardan bahsedeceğiz sizlere. Gurbetçiler yanlarında getirdikleri ürünler nedeniyle gümrükte bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar. Malum tatil dönemi de başladı. Hem bayram hem de yaz tatili için Almanya'da yaşayan Türkler Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gümrük kuralları ile ilgili eksik bilgi sahibi olan bazı vatandaşlar Türkiye'den Almanya'ya geri dönerken yanlarında getirdikleri ürünler nedeniyle binlerce euro ceza ödemek zorunda kalabiliyor. Gümrüklerde Avrupa Birliği mevzuatı geçerli. Şimdi kayıtlı ürünlerin kişisel ihtiyaç kullanım kapsamında vergisiz ve gümrüksüz olarak Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden Avrupa Birliği üyesi ülkelere getirilmesi de mümkün. Biraz onlardan bahsedelim. Tütün ürünleri 200 adet sigara, 50 adet yaprak sigara, 250 gram pipo tütünü. Bu oranların 40 adet sigara, 20 adet yaprak sigara ya da 50 gram pipo tütünü olarak sınırlandırılması mümkün. Alkollü içecekler var. Toplam 1 litre olmak üzere alkol ve alkol oranı %22'nin üzerindeki alkollü içecekler bu kapsamda. Toplam 2 litre olmak üzere alkol oranı %22'nin üzerindeki alkollü içecekler geçebiliyor. 4 litre köpüksüz şarap, 16 litre bira. Benzinden bahsedelim. Motorlu ulaşımın her çeşidinde aracın standart benzin deposunda yer alan miktar taşınabilir ayrı bir bidonda 10 litreyi geçmemek kaydıyla taşınan benzin geçirilebilir. Başka diğer ürünler var. Parfüm, kahve, çay, elektronik eşyalar ve benzeri şeyler. Deniz ve hava yoluyla yolculuk yapanlar için değeri 430 euroya kadar olan ürünler geçebilir. Diğer yolcular için değeri 300 euroya kadar olan ürünler. 15 yaş altı yolcular için değeri toplam 175 euroya kadar olan ürünler. Kişisel bagajlar yani bavullarla kişisel kullanım için öngörülen ilaçların değeri de bu kapsamda değerlendirilmiyor. Şahıslar seyahatleri sırasında kullanacakları miktarda ilacı beraberinde taşıyabilirler. Reçeteli ilaçların örneğinin bulundurulması tavsiye ediliyor. Reçeteli ilaçların reçete örneğinin bulundurulması gerekiyor. İstisnai bazı uygulamalar dışında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, egzotik hayvan ve bitkilerin de ülkeye sokulması yasak. Kontrollerde tespit edilen 10.000 euro üzerindeki paraların ve değerli eşyaların organize suçlardan elde edilmiş olan kazançları tespit etmek amacıyla kaynağı soruluyor. Bilginiz olsun. Bu durumda olan kişilerin gümrük makamlarına bildirim yapma zorunluluğu bulunuyor. 10.000 euronun üzerindeki para ve değerli eşyaların bildirilmemesi halinde paraya el koyulması ve ceza uygulanması söz konusu olabiliyor. Bildirilmesi halinde ise yine vergi uygulanıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşların çoğu gümrükte kişi başı 10.000 euro üzeri nakit paranın beyan edilmeden yanlarında taşınmasının yasak olduğunu biliyor. Ancak gıda ürünleri konusunda bilgi eksikliği bulunuyor. Bu sebeple gümrükte birçok sorun yaşayabiliyorlar. Şimdi dikkat edilmesi gereken ürünlerden de bahsedelim. Peynir. Avrupa Birliği ülkelerine hayvansal ürünlerin sokulması yasak. Bu nedenle Türkiye'den Avrupa'ya seyahat eden bir yolcunun yanında herhangi bir hayvansal ürün bulunmaması gerekiyor. Miktarın önemi olmaksızın sıkça getirilen peynirlere hemen el konuluyor ve imha ediliyor. Hatta bazen el koymakla kalmayıp yüksek para cezaları da uygulanabiliyor. Bu nedenle 20-30 euro değerindeki ürün getiren bir yolcu bile yüzlerce hatta binlerce euro ceza ödemek zorunda kalabilir. Dikkatli olun diyelim. Yasaklı ürünler arasında bal da bulunuyor. Marka fark etmeksizin hayvansal ürünlerin girişi ülkeye yasak. Sucuk, pastırma, Avrupa Birliği ülkelerine sokulması yine yasak ürünler arasında. Bunun dışında hayvansal ürün olmasa bile hediyelik eşyalarınıza da el konulabiliyor. Zeytinyağı getirenler de gümrükte sıkıntı yaşayabiliyor. Yetkililer her yolcunun sadece kendi tüketimine yetecek kadar ürün getirebileceğini belirtiyor. Ancak normal miktarın ne kadar olduğu net bir şekilde
belirtilmiyor. Yaşanan olaylar göstermiştir ki bir üründen kilolarca veya litrelerce getirildiğinde bunlara el konuluyor. Bu nedenle mümkün olduğunca az miktarda getirme konusunda dikkatli olunması öneriliyor. Evcil hayvanlarla seyahat etmek, taşınmak da Türkiye'den Almanya'ya veya bir diğer Avrupa Birliği ülkesine seyahat etmek de biraz sıkıntılı. Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili yönetmeliği var. Evcil hayvanlarla Avrupa Birliği'ne giriş ve transit geçiş yapacaksanız detayları dikkatli bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Evcil hayvanınızla uçakla seyahat etmek istediğiniz takdirde taşıyıcı şirketle irtibata geçerek uçak şirketinde hayvanların taşınması hakkında hangi kuralların geçerli olduğuna dair bilgi almanız özellikle gerekiyor. Örneğin evcil hayvan kabine alınıyor mu yoksa bagaj bölümünde mi seyahat ediyor? Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek olan belli evcil hayvanlar, kedi, köpek, gelincik için Avrupa Birliği'nin 998'e 2003 nolu konsey tüzüğü geçerli oluyor. Söz konusu tüzükle kuduz hastalığının Avrupa Birliği ülkelerine taşınması ve yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Evcil hayvanların sağlık durumuyla ilgili talepler ve şartlar esas itibariyle menşe ülkede kuduz hastalığı ile ilgili genel durum ve hedef Avrupa Birliği ülkesinin kurallarına göre belirleniyor. Yolcular kişi başına en fazla 5 petle birlikte seyahat edebilir. Evcil hayvanların ticari amaçla taşınması mevcut kurallara aykırı çünkü parazit hastalıklarıyla özellikle bağırsak kurtlarıyla mücadele kapsamında İrlanda, Malta, Finlandiya ve İngiltere gibi Avrupa Birliği ülkelerinde evcil hayvanların yurt dışından nakliyesinde daha katı kurallar uygulanıyor. Lütfen seyahat edeceğiniz ülkenin diplomatik temsilciliğinden konuyla ilgili mevcut düzenlemeler hakkında bilgi alın. Bu arada her evcil hayvanın net biçimde okunabilecek bir dövme veya mikroçipi olması gerekiyor. Bu da 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yeni kayıt edilen evcil hayvanlar için bu tür tanımlama zorunlu. Bunu da belirtelim. Bu hayvanların sisteme tanımlanmış olması gerekiyor. Ayrıca evcil hayvanın kuduz hastalığına karşı aşılaması, Dünya Sağlık Örgütü normlarına uygun ve her dozda en az bir antijenik ünite içeren inaktivite bir aşısı yapıldığını belgeleyecek dokümanın PET'in yanında bulundurulması zorunlu. Aşının etki süresi için aşı üreticisinin belirttiği tarih geçerli oluyor. Gerekli gördüğünüz durumda konu hakkında veterinerden bilgi alabilirsiniz. İlk aşılama seyahatten en az 21 gün önce yapılmış olmalı. Türkiye kuduz hastalığı ile ilgili genel durum ve hastalığın kontrol altına alınmasında belirsizlikler ve zorluklar yaşanan ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giriş yapacak olan evcil hayvanların ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan onaylı bir laboratuvar tarafından kuduz titre testinden geçirilmiş olması gerekiyor. Söz konusu kan testi yetkili bir veteriner tarafından kuduz aşısından en az 30 gün sonra ve seyahatten en az 3 ay önce yapılmalı. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.